Tayland'daki Müslümanlar kıyametin bile buradan kopacağını düşünüyorlar. O kadar kirli diyorlar burası için. Merhaba, merhaba. Nereden anladın? Havdici ha. 345 metrelik yüzen bir tatil köyünden herkese merhabalar. Tayland'da, Phuket'te aç kalan bir Türk dünyanın her yerinde aç kalır. Allah aşkına bu nasıl bir kablo sistemi? Türkler de çok geliyor. O yüzden Türk bayrağını da koymuşlar. 92 metre daha yukarıya çıkıyoruz. Dünyanın çok az yerinde bu sistemi görebilirsiniz. Direkt plajdan uçabiliyorsunuz burada. Vize istemeyen bir ülke Tayland bizler için. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Tayland gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun artık hangi yerde olduğumuzu da unutmaya başladım. Tayland ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Biz çok keyifli bir gemi yolculuğunda, hatırlarsınız bu 3. bölüm olacak. Tadını çıkartarak dolaşıyoruz. Singapur'dan ilk gün çıktık. Sonra Malezya'ya gittik. Penang'a 2. bölümde izlediniz. 3. bölümde de Tayland'ın en ünlü adalar bölgesi olan Phuket'teyiz. Gemimiz Phuket açıklarına park etti, yanaştı. Şimdi bizi buradan karaya taşıyacaklar. Burada çünkü iskele yok. O yüzden bu şekilde götürüyorlar. Çok güzel geçiyor her şey şu ana kadar. Yemesinden, içmesinden, gece aktivitesinden, eğlencesinden muhteşem bir tatil yapıyoruz. Zaten size ne demiştim? Muhtemelen 4. bölümde hepsini önceki gemi gezilerimi de dikkate alarak kıyaslayacağım. En azından sizlere tecrübelerimi aktarırken ne beklersiniz, başınıza neler gelir, bu gezi yapılmalı mı? Buna göre birlikte plan yaparız demiştim. Bugünse birçok kez geldiğim, hatta 2 sene önce 40 küsür gün falan kaldım. Phuket'i sizi gezdireceğim ama Phuket'i dolu dolu gezmeyeceğiz. Bunu baştan söyleyeyim. Bizim amacımız neydi bu yolculukta? Gemi yolculuğunu yaparak destinasyonları da entegre edip dolaşmaktı. Amacımız bu gemi yolculuğunu tecrübe etmekti. Şehirleri ya da adaları değil. Hani baştan bunu söyleyeyim. Deniz kardeşim, biz Phuket'e geleceğiz. Senin başka videon yok mu diyorsanız açıklamaya bırakacağım. Bütün Tayland bölümlerimi izleyin. Zaten onları izledikten sonra hem Tayland'a hem Phuket'e dair her şeyi biliyor olacaksınız. Vize istemeyen bir ülke Tayland bizler için ve Türklerin özellikle kış mevsiminde en çok tercih ettiği 5 yerden bir tanesi. O yüzden hem bugün gelin sizlerle Phuket'e hızlıca bir göz atalım, hem de bu gemi yolculuğunda 3. gün başımıza neler gelecek hep beraber yaşayalım. O yüzden hanımlar beyler, videomuz başlayacak ama her zaman ne konuşuyorduk? Abilerim, ablalarım ekranların başında, bak sıcakta yanıyor ortalık 45 derece. Elinde kumandan rahat rahat, şimdi bir yanda çayın, keyif yapıyorsun. Bu çocukları desteklemek için bir videoyu beğenip bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Televizyondan izliyorsanız video akmaya devam etsin. Telefondan veya tabletten, bilgisayardan yaparsanız bu benim dünya turumda bana verebileceğiniz en büyük destek olur. Bu şekilde algoritma çalışıyor. Videolarımız önünüze çıkıyor. Para kazanıyoruz. Dünyayı geziyoruz. Size anlatıyoruz. İşin doğrusu da bu zaten. Yalan atmaya gerek yok. Bilirsiniz bizim yalanla işimiz yok. Ama tatil ve keyifle çok işimiz var. O yüzden hadi bakalım. Sizlere iyi seyirler. Bize de harika bir Tayland gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. 345 metrelik yüzen bir tatil köyünden herkese merhabalar. Dünyada en çok rahat bir şekilde gezmeyi sevdiğim dediğim ve hepinizi hayatınızda bir kere dahi olsa tecrübe etmenizi önerdiğim cruise, yani gemi seyahatimizi yapıyoruz. Bu gemide şu an 4500 yolcu ve 1500 mürettebat var. Düşünsenize 6000 kişiyi taşıyor şu anda. Ve ben bu geminin 15. katının tepesinden sizlere şu an videomu yapıyorum. Bakın bu da koşu pistiydi. Böyle yaklaşık 1 kilometre koşuyordunuz. Şu tarafta havuzlar falan vardı ama bir şey yakalamaya çalışıyorum. Daha önce hiçbir gemide görmedim. Sıraya girip hemen test etmemiz lazım. Şu asansör gibi bir şey yukarıya çıkıyor. Tepeden manzarayı izliyorsunuz. Böyle bir 50-60 metre kadar yukarı çıkıyor. Dünyada sayılı gemide varmış bu. Bakalım rezervasyonsuz bizi alacak mı? Gelin. Gel deneyelim hemen. Tamam, ayarladık. Bu arkamdaki işte makine metrelerce yukarıya gidiyor. Hani bunu nasıl akıl ettiniz? Neden böyle bir şey yaptınız diye insan düşünmeden edemiyor. Oradan hem gemiyi hem o kadar yüksekten, artık kaç metreyse ilk bölümlerde anlatmıştım size bunun yüksekliğini. Bölgenin manzarasını izliyorsunuz. 15 dakikada bir kalkıyor böyle.
Asansörün içinden biz de birazdan görürüz. Ama önce nerede olduğumuzu bir anlatayım sizlere. Bu şekilde seyir ettiğimiz geminin 15. katındaki havuzlarını, barlarını, çocukların oyun alanlarını görüyorsunuz ve bakın kalktı. Birazdan yukarıya doğru çıkacak. Biz de tecrübe ederiz. İşte birazdan bu asansörün artık ne derseniz içinden manzarayı izleyeceğiz. Hadi bakalım. Sıcak mı içerisi? Aa, serinletiyorlar. Güzel, mantıklı. Bakın buradaki haritadan da şu an nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Singapur'dan yola çıktık. Malezya'ya geldik şu Malacca Boğazı'ndan geçerek ve şu an Phuket'teyiz. Tepeden hem Phuket manzarası hem de gemi manzarasını göreceğiz. Hareket etmeye başladı. Çıkıyoruz. 92 metre daha yukarıya çıkıyoruz. Şu anda. Neden ya, neden? Neden böyle bir şey yaptınız? İşte böyle bir vinç sistemi arkadaşlar. Aşağıda da kapalı havuzların olduğu yeri görüyorsunuz. Klimalarla falan soğutuluyor daha serin olsun diye orası. Şurası ise ön taraf açık havuz kısmı. Tepeden bu şekilde görünüyor. Şu anda tam en tepesine kadar geldik ve gördüğünüz yer Phuket'in Patong sahilleri. İnanılmaz bir şey. Şimdi 360 derece dönüp manzarayı gösteriyorlar. Bu şekilde etrafa bir tur görmüş oluyorsunuz. İnanılmaz yüksek. Yani belki şu an var ya 15, 20, 30 küsür katlı bir binanın tepesinden denizin ortasında yükseklikteyiz. Böyle bir manzaramız oldu. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Şu teknelerle de birazdan bizi buradan alacaklar ve plajlara gideceğiz dostlar. Yani sen gemiye bin, üstünde bir de asansör, teleferik neyse ondan yap. İlginç şeyler. Artık bir yemeğimizi yiyelim, enerjimizi alalım. Ondan sonra da nereye gidiyoruz? Teknemize binip plajlara ve Patong bölgesini gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım güzel bir yemeğimizi yiyelim önce. Evet, şu an yemek yemeye geldik. Karnımız çok acıktı. Sonra karaya çıkacağız, Phuket'i gezeceğiz. Ben size hiç yemek yediğimiz ana restoranı göstermemiştim. Hadi gelin gemide ana restoranda öğle yemeğinde neler varmış. Yani bu restoranlarda da o kadar zengin oluyor ki ben şuradaki şu salatayla bile doyabilirim. Aradığınız bir dünya salata, içine işte tavuğundan, etinden, balığından ekletiyorsun. Burada balıklar var. Şurada vegan yemekler var. Burada makarnalar var. Şurada hamburger yaptırabiliyorsunuz. Burası uluslararası mutfak kısmı. Mesela burada da tavuk falan varmış. Burada teyzemlerden de anlayacağınız üzere kıyafetlerinden Hint yemekleri var. Bu şekilde böyle fasulyeler, vejetaryen yemekler oluyor. Pilavlar daha çok. Böyle yemekler var. Burada etler ve peynirler var. Burası da tamamen tatlı reyonu. Envai çeşit tatlılar var. Böyle cheesecake'ler var. Böyle tatlılar var. Böyle bir kek var. Yani tıka basa ne isterseniz doyacağınız şekilde alanlar var. Bu da mesela sadece meyve alabileceğiniz kısım. Mesela örnek göstereyim. Ananastır, karpuzdur, kavundur. Böyle meyve barları yapmışlar. Şimdi ben de kendime güzel bir tabak yapayım. Bir enerjimizi alalım. Sonra karaya çıkarız. 14. katta böyle ferah ferah bir ortamda manzarayı izleyerek şöyle cam kenarı masamızı yaptık Burçin Hanım'la. Neler var menümüzde? Kavurma, çoban kavurma yaptırttım. Tereyağlı ekmek var. Şurada turşu var. Bak şurada tavuk var. Fırında yapmışlar. Böyle güzel bir karışık salata. İçinde makarna falan böyle yapmış. Bir öğün olacak öğle yemeği. Manzarayı izleyerek yemeğimizi yiyeceğiz. Birazdan da karaya çıkarız. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Aslında karada da yemek yiyebiliriz. Türk restoranları var Phuket'te. Ben mesela 2 sene önce burada 45 gün kaldım. O yüzden birçok yerini de çok iyi biliyorum. Anlatacağım size. Ama gemide hazır yemek varken yiyip öyle inelim dedik. Yine akşamüstü böyle gün batımı zamanı falan da Phuket'te de yemeğimizi yeriz. Böyle başladık. Afiyet olsun. Evet, gemiden şimdi çıkacağız. Teknelerle kıyıya götürüyorlar. Yine her zamanki gibi ve bak burayı yine çekmeyelim. Gümrük çünkü sonuçta burası. Gemiden çıktık, Tayland'a girdik. Bu teknelerle şimdi plaja bırakacaklar dedim ya. Burada iskele yok çünkü inanılmaz. Yanındayken anlıyor insan. Hadi bakalım. Oo, güzel tekneler. İşte Tayland'ın o meşhur resifler zarar görmesin, pervaneler çarpmasın diye kullandıkları tekneler.
Hello guys. Bakın yemyeşil bir ortam. Dağları görüyorsunuz. Şurası tam merkez noktası. Burada bir tane yüzen ada var. Buranın tek yapay parti adası. Aslında tekne gibi ama geziyor. O yüzden Phuket'te geldiğinizde bir gününüzü ayırıp deniz, kum, güneş, parti keyfi yapabilirsiniz. Böyle gezen bir adayla. Buradaki bütün böyle yeşili, maviyi, denizini, gece hayatını, resiflerini, bir dünya şeyi size anlattım ama şimdi birazcık hızlandırılmış olacak. Hadi bakalım gemimizden ayrılalım. Plaja doğru bakına bakına geze geze gidelim. So goodbye, my love. Already found someone that I'm thinking of, and I lose myself again to someone who's got the touch. Yeah, someone who's got the Let me go, let me out. Şimdi Patong sahillerine indik. Arkamda gördüğünüz yer dünyaca ünlü Patong plajı. Aslında Phuket adası dediğimiz yer plajlardan oluşuyor ama en ünlü turistik noktası burası. Niye ünlü? Gece hayatı, birçok söyleyemeyeceğim etkinlikler. Yani dünyanın en aynı zamanda sapkın şovlarına kadar görebileceğiniz yer burası. Ya anlatırken de kelime seçmeye çalışıyorum. O yüzden sürçülisan edersem affola dostlar. Ama aynı zamanda keyif alacaksanız da çok güzel yerler vardır. Kata, Karon Beach gibi böyle yanında daha çok ailelerin tercih ettiği otelleriyle ünlü olan beachleri tercih edebilirsiniz. Aslında bu böyle U şeklindeki plajın etrafında insanlar tatil yapar eyvallah ama denizi hep böyledir. Görüyorsunuz bak şimdi yosunlar gelmiş mesela. Bu böyle kara kara yosunlar gelince suyun pek keyfi olmaz ve burada da çok denizi ben tercih etmem şahsen. Koyları tercih ederim. Şimdi Denizciğim biz 2 gün sonra Phuket'e gelsek, gezecek olsak bize ne önerirsin diyorsanız beni de gezdirinde ben Phuket gezi kartı yazdım. Sezer'le beraber videolarını çektik, anlattık. Phuket'te kaç gün kalınır, Phuket'e nasıl gidilir, nasıl gezilir, hangi restoranda yemek gelir. Hani ben size burada bir tek bölümde bunu anlatamam. Ama orada 30 küsür sayfada tek tek Phuket gezi rehberini hazırladık. A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz. Kendi markamız, kendi emeğimiz, kendi tecrübelerimizi anlattığımız yer. O yüzden Phuket gezi kartımızı aldıktan sonra Phuket'e dair her şeyi biliyor olacaksınız. Günlerce burada kaldığım için ilmik ilmik bir gezi rehberi hazırladım dostlarım. Açıklamadan bakarsın. Şimdi şurada merkeze doğru gideceğiz. Biraz çarşı pazar gezeriz. Biraz plajda keyif yaparız. Bir masaj falan yaptırırız. Akşam 7 civarında da gemimiz kalkacak. 6 saatimiz var. Bakalım 6 saatte Phuket'te neler yapılır? 99 milletten 12 ay turisti görebileceğiniz bir coğrafya burası. Bakın hemen arka tarafta da bayrakları koymuşlar. Türkler de çok geliyor. O yüzden Türk bayrağını da koymuşlar. İlginç bir şey söyleyeyim size. Biz kışı yaşarken burada yazı yaşıyorlar. Ve buranın en iyi dönemi de Ocak, Şubat, Mart olarak biliniyor. O yüzden plan yapacaksanız buna göre yapmanızı öneririm. Ve diğer ilginç şey de şu. Mesela biz yazın buraya gelmek istiyoruz, tamam mı? Plan yapıyor insanlar ama çok yağmurlu olabiliyor. Muson yağmurları. Yani hareket dahi edemeyebilirsiniz. O yüzden planınızı yaparken buna göre yapın. Plajdayız, yürüyoruz. İnsanlar güneşleniyorlar. Yazın tatilin keyfini çıkartıyorlar. Biz de şöyle bir gidelim bir kokonat suyu içelim buz gibi. Bak dünyanın çok az yerinde bu sistemi görebilirsiniz. Direkt plajdan uçabiliyorsunuz burada. Paraşütle bak. Şu an sürat motoru. O da onlarla gidiyor, görüyor musun? Hiçbir önlem yok bak. Hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Ve en kötü yanını söyleyeyim. Yıllar önce burada mesela bir turist öldü. O yüzden güvenlik anlamında önermem. Bizde doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bakın size burada neredeyse her 100 metrede bir görebileceğiniz bir detay göstermek istiyorum. 1 dolar 31 baht yaklaşık olarak ve isterseniz 400 baht ödeyerek böyle denize sıfır yerlerde masaj yaptırabiliyorsunuz. İşte dünyaca ünlü Tayland masajları böyle yerlerde de yapılıyor. Ama şimdi hava çok sıcak mesela. Bir de üstüne böyle yağlı bunu sürüyor. Rahat edemezsiniz. O yüzden sizin yerinizde olsam serin yerlerde yaparım bunu. Çok daha keyifli olur. Zaten milyonlarca yer var burada. Masaj herhalde restorandan daha çok olmak nadir yerlerden biri ve boks da çok ünlü burada. Tayland'da var, boks yaparlar. Bak o kadar çok Türk geliyor ki bunda da Türk bayrağı var. Ve sporcular da var Türk, o yüzden koyuyorlar. Burada mesela Tayland boks maçlarında akşamları izlemeye gidiyor insanlar çok fazla ama şiddet olduğu için onunla önermem. Daha güzel şeyler var, boş verin. İşte bunlar da meşhur boks araçları. Diyorlar ki işte bu akşam boks maçı var. Bu arkadaş da şu arkadaş şu stadyumda kavga edecek, gelin. Şimdi burası ne kadar masum görünüyor değil mi?
İşte dünyanın en büyük günah sokağı burası. Hatta öyle ki Tayland'daki Müslümanlar kıyametin bile buradan kopacağını düşünüyorlar. O kadar kirli diyorlar burası için. Aklınıza gelebilecek bütün şovlar, barlar, gece kulüpleri, fuhuş, adını söyleyemeyeceğim milyonlarca takdir edersiniz. Felaket burada gerçekleşiyor. Şu an trafiğe açık ama gece böyle oluyor. Caddenin girişi bu. Burada böyle solda sağda barlar var, görüyorsunuz. Şimdi biraz buraları gezelim ama ben buraya dedim ya en son 2 sene önce gelmiştim. Felaket bir turizm var şu anda. O zamanlar bile bu kadar değildi. Caddenin girişi burası oluyor ve bir dünya gece kulübü, barlar, diskolar burada bulunuyor. Şurası da ünlü Türk dönercisi arkadaşlar. Bildiğiniz bizdeki döneri yapan abimiz. Böyle koca etinden tavuğuna da takarlar. O yüzden işte gündüz böyle normal hayatın döndüğü bir yerken gece ise bambaşka bir dünya olan dünyaca ünlü Tayland'ın Patong plajındaki işte merkez burası. Yani gündüz bile buraya bakar mısınız? Dolu. Vay be. Tayland. Bilmiyorum haberiniz var mı mesela Bangkok dünyada en çok turistin geldiği yer oldu. 35 milyon turist geliyor. İstanbul'a da 19. İkinci sırada Antalya var 18. O yüzden turizm konusunda her geçen sene burası katlanıyor. Tabii şu yasaklı sigaraları da şimdi tam çekmeyeyim. Bunu da serbest bıraktılar turizm için. Onun da etkisi var ne yazık ki. Ama aslında buranın çok da güzel böyle adaları, özellikle sualtı güzellikleri, keşfedeceğiniz muhteşem yerleri vardır. Allah aşkına bu nasıl bir kablo sistemi? Pakistan'dan sonra gördüğüm en karışık yerlerden birisi ama burası Tayland'ın gerçeği biliyor musunuz? Her yer böyle ve yeni bir şey bozulduğunda mesela düzeltmek yerine yeni hat çekiyorlar. O yüzden hep böyle karman çulman oluyor tabiri caizse elektrik ve telefon direkleri. Bakın bunlar da öyle mesela. Arka planda gördüğünüz çoğu yerde gece kulüpleri, çok büyük mekanlardır. Gece hayatı videolarımda anlatmıştım. Açıklamaya bırakırım Tayland videolarımı. Oradan izlersiniz. Bak size ilginç bir şey daha anlatayım. Tayland'da insanların mutfağı yoktur. Evi bir tek uyumak için kullanırlar. O yüzden sokak yemekleri çok gelişmiştir. Burada mesela bir sokak mangalcısı var. Tavuğudur, balığıdır. Hepsi böyle yan yana iç içe zaten. Direkt şurada mangalda pişiriyor. Fiyatları da birçok restorana göre çok çok uygun olur. Mesela bu da bir meyveci. Böyle ablam bak direkt tabakta kesiyor. Karpuzu vardır, mango vardır. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Merhaba. Evet. Videolarınızı izledim ve geldim gerçekten. Öyle mi? İyi tatiller. Hoşçakalın. Bence dünyanın en iyi karpuzu da Tayland'da. Çekirdeksiz olması çok önemli. Tadı nasıl ama şeker gibi değil mi? Evet, mükemmel. Önceki bölümlerde anlatmıştık. Oradan izlersiniz. Devams. Abi gündüz bile dolu ya. Ya gündüz bile mekanlarda insanlar var. Böyle barlarda insanlar gelir. Şimdi çekmeyeyim direkt insanları. Otururlar, içerler, takılırlar. Bay bay. Klasik Tayland manzaraları. Eskiden güzeldi de yaşlandıkça çekilmiyor be Burçin. Hiç içinden geçmiyor. Ben hatırlıyorum gençken falan böyle çıkmazdım ben buralardan. Arkadaşlarla da gelirdik mesela. Ama şimdi ne işim var ben de diyorum. varım Yani hani gidelim ayı falan izleriz. Sahilde otururuz. Huzurlu şeyler yapalım. Boş ver. Çok kalabalık gerçekten. Biraz serinlemeye gitmek istiyoruz. Tam öyle sıcağı yandık piştik. Burada bir alışveriş merkezi var. Onun için şimdi biraz daha serindir. Sonra yine sokaklarda olmaya devam ederiz. Yani şimdi burayı da aslında göstermeyecektim. Ama bilmeniz için hani gelirseniz aklınızda bulunsun. Jungseilon buranın adı. En büyük alışveriş merkezi. Gündüz böyle sıcakta bunaldığınızda ya da alışveriş yapmak istediğinizde buraya gelip vakit geçirebilirsiniz. Oldukça da büyüktür ve direkt Patong'un merkezinde yer alıyor. Oh dünya varmış ama. Dur bir 10 dakika şurada soluklanalım. Türklerin en çok merak ettiği şey nedir yurt dışında? Telefon fiyatları. Hiç şaşmaz. O yüzden Tayland'da da uygundur bir nebze de olsa. Gelin size göstereyim fiyatları. Mesela iPhone 17'nin Pro'nun fiyatına bakalım. Şurada mesela 1 TB'ı 59.900'müş. Aa pahalanmış ya burada. Bir dakika. iPhone 17 Pro 1 TB. Ne kadardı o? Oo 82.000 TL. Geri çekiliyoruz. Dubai'de falan 55-60'tı. O yüzden almayı düşünen varsa aklınızda bulunsun. Değmez.
2 sene önce buraları size karış karış anlatmıştım ve şu an çok değiştiğini söylemiştim. Ve o zaman da demiştim ki Phuket'e gelirseniz bulacağınız adam burada. Deniz merhaba, hoş geldin. Hoş buldum abi. Umut abi hatırladınız mı? Bir hayalin peşinde hayallerimiz gerçek oluyor. Sen de gerçekleştirmişsin abi. Mekanımız var artık. Görüyorsunuz Phuket Inn hostel açmışsın. Aynı zamanda turizme devam. Acenta, restoran, Phuket Inn Travel, Phuket Inn Hub olaraktan devam ediyor. Ama tekrardan seni burada görmek muazzam. İşte bak, bir hayalin peşinde. Bir de gitmiş sarı lacivert yapmış. Galatasaray duymasın. Güzel ama her şeye rağmen. Hayat nasıl geçiyor? Çok güzel, çok keyifli. Seni uzun seneler sonra görmek, Türkiye'de İki yakalamayıp sene burada ya, görmek ne vallahi, kadar vallahi. muazzam. Keyifli oldu kardeşim. Geldik abi biz de gemiyi çekmeye geldik ama hani Harika. Phuket'e de gelmişken görelim dedik. İyi Ve yapmışsın. bir şeyi özledik. Burçin kaç gündür ağlıyor. Çiğ köfte de çiğ köfte diyordu. Birazdan götüreceğim sizi oraya. Abi bize bir çiğ köfte yedir de. Böyle 40 gündür Tavana yoldayız. yapıştıralım ama. Artık çünkü hani noodle'dan, pizzadan, makarnadan, işte etten vesaire insan sıkılmaya başlıyor. Ama ben şuna eminim. Phuket'e gelen birisi, Türkler asla aç kalmaz. Her yer Türk restoranı çünkü arkadaşlar. Aynen. Geldiğinizde de hani biz işte Phuket'i gezeceğiz, Tayland'ı gezeceğiz, Deniz bizi orada yönlendirsinler, ben plan yapmayayım, organize etsinler diyorsanız Phuket Inn Travel Instagram'ını da bırakırım Umut abinin. Selamı söylersiniz, yardımcı olur, %10 daha pahalıya satar, sıkıntı yok. Daha pahalı ya. O yüzden keyif alarak kendisinden rehberlik alırsanız 2 sene önce de hep beraber gezdik zaten. Hem anıları yad ettik hem de dedik abi gel bir yemek yiyelim buraya kadar gelmişken dedik. O zaman şimdi Burçin'e çiğ köfte yemeye götürüyoruz. Burçin'e çiğ köfte yedirelim. Hadi gelin. Şimdi diyeceksin ki Tayland'a kadar geldin. Gittin yine Türk restoranı mı buldun? 40 gündür yollardayız söylediğim gibi. O yüzden hasret gidiyoruz. Güneydoğu Asya'da da bence en çok Türk restoranını bulabileceğiniz ve keyif alabileceğiniz yer Phuket olabilir. Burası Sultan adında bir restoran. Bunun sahilde de mekanı var. İlk mekanı hatta orasıydı ama burayı da yeni açmışlar. Gelmişken dedik ki bir de bunu deneyelim. Hasret giderdiğimiz tatları hadi gelin bir bakalım. Bir de burada deneyimleyelim. Allah Allah burası da bakın. Hay buz gibi tertemiz mekan yapmışlar. Ya arkadaşlar bakın içli köfte mi istersin? Kebap mı istersin beytisine kadar? Dur daha bitmedi ya. Günlerdir hasret kaldığımız lahmacun pide mi istersin? O yüzden böyle birazcık özlediğimiz şeyleri tatmaya geldik. Burada güzel böyle bir şeyler atıştıracağız. Ana yemeği gemide devam ederiz. Bu böyle akşamüstü tırtıklamalık olacak. Bizim oralardan harika ekmeklerden tutun da ben çok gelirdim bu restoranlara da. Şöyle ayrana kadar. 40 gün sonra ayran içiyorsun. Ayran da çok güzelmiş. Şimdi bu videomuzun konusunun kesinlikle takdir edersiniz ki bir restoranı anlatmak ya da Phuket'i kapsamlı anlatmak olmadığını biliyoruz. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Tayland'da, Phuket'te aç kalan bir Türk dünyanın her yerinde aç kalır. Bakın çiğ köfte geldi. Şöyle bir harika çorba geldi. Günlerdir böyle bir çorba içmedik. Bu ne? Memleket kokuyor abi. Evet. Çok iyi. Allah aşkına gel. Allah aşkına anlat yemek nasıldı? Allah'ım çıldıracağım. Özlediğimiz tatlar. Güzeldi gerçekten hani Phuket'e gelirseniz bu restoranlara da rahatça uğrayın. Ben bunların hepsini size zamanında göstermiştim. Ama birazcık daha zamanımız var. Birkaç detay daha hadi gelin size göstereyim. Burada böyle sokak yemekleri alanları kurulur. Bu şekilde bakın devasa ıstakozlar. Burçin bakar mısın şunun büyüklüğüne? Elimden kaç kat daha büyük. Böyle taze karidesler, bunlar da keza. Çok güzel balıklar, istiridyeler, bebek ohtapotlar. Şurada büyük kalamarlar var. Hatta canlı alabiliyorsunuz buradan. Böyle çok hareketli pazarlarda. Hi. Merhaba. Nereden anladın? How did you? Ha. Yeah, my boy Turkey. Oh, where? My boy Turkey. Boss. Yes, Ha, my patronu Türkmüş. you Say, can video. video çekelim. No problem. Türk restoranı. Türk mekanıymış bak burası. Video. Yeah, you can see lobster, prawn, everything. Vay. See, What is this one? this bamboo. Bambu. You eat it? Yeah. Aa bambu yiyorlarmış. You see this one also. Bu karabida. Everywhere so no hard. Like lobster. Yeah, but Different. Ortam bu. lobster. Yeah, the lobster. Aa, Yıllardır bir hayalinin öyle mi? peşinden Biz gidiyoruz. de şu an bak tam yayındayız. Dün gördüm Kuala Lumpur Reels'ınızı. Bak dünya küçük. Ya dedim yan yanaymışız KLCC'nin Aa. orada. Belki Yazalım belki gelir dedi. Aa. Gelirse bizi gezdirir dedim bulduk. Var mı bir şey söylemek ister misiniz vallahi Türkiye? biz keyifle takip ediyoruz. Bir Evet. hayalinin peşinden gidiyoruz. Evet. Çok da Darısı ispatı başınıza. oldu bu. Evet. Çok teşekkürler. Darısı diğerlerine. İnşallah. Görüşürüz. İyi Çok tatiller. memnun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi tatiller. O yüzden dünyanın dört bir yanına yüz binlerce insanlar
önerilerimizle geziyorlar. Bakın sizler de canlı canlı gördünüz. Kanala abone olursanız siz de dünya turuma böyle ortak olup bir gün yaşayacak şekilde inşallah planlar yaparsınız. Bakın yavaştan bu caddeyi trafiğe kapattılar. Normalde buralar çok daha canlı ve renkli olurdu. Ama bugün biraz daha sakin. Az önce Umut abiler burada yaşadıkları için her şeyi çok hakimler, biliyorlar aynı zamanda. Tur şirketi de var ama burada yaşıyor adam. Seçim varmış. Yarın akşama kadar gece hayatı, içki, alkol yasakmış. Bu sakinliğin de gece kulüpleri tarafından sebebi buymuş. Karşı tarafta Burçin Çelik. Diğer tarafta Deniz Pehlivan. Bakalım kazanan kim olacak? Ve gel bakalım, gün batımı saatleri geldi. Böyle sol tarafımıza güneşi aldık. Gemiyi izleyerek plajda biraz dolaşıyoruz. Anılarım canlandı. 2 yıl önce gelmiştim buralara. Bayağı uzun kalmıştım. O yüzden zaman çok hızlı geçiyor. Anlayamıyorsun. Hani kim derdi 2 sene geçti. Biraz böyle içim şey oldu. Hüzünlendim. Artık gemimize geçelim. Bu akşam çok güzel etkinlikler var gemide. Harika bir akşam yemeği yiyeceğiz. Rezervasyon yaptırttık. Barlar, eğlenceler, canlı müzikler. Gemideki aslında eğlenceyi sizlere de aynı zamanda bugün biraz daha kapsamlı göstermiş olayım. Phuket'ten ayrılıyoruz. Ve böyle bir akşam üstünde yüzen şehrimize geri dönüyoruz. Bakalım gemide bizi neler bekliyor. Renkler çok güzel oldu. İnsan uzaktayken anlamıyor ama yaklaştığınızda o kadar büyük bir gemide o heybeti hissediyorsunuz ki şu an mesela oldukça yaklaştık ve devasa bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Bunun da mesela keyfi çok bir başka, bu gemiyle gezmenin. Böyle açıkta baktığınız o rüyalarınızı süsleyen hani şey vardır ya, ah o gemide ben de olsaydım hissiyatı. Ve bunun içinde olmak harika bir şey. Bunu tecrübe etmek. Ben çok seviyorum bu yolculukları. Sizlerin de seveceğinizi düşünüyorum ve umarım hani ben bu kadarını yaptım, sizler daha iyisini yaparsınız. Böyle bir gemiye yaklaşırken bunu hissettim. O yüzden çevirmek istedim. Gemiye ulaştık. Şimdi bu yüzen şehrin akşamki hallerini yine size göstermek istiyorum. Zaten amacımız hem gittiğimiz yerleri göstermek hem de bu yolculuğu anlatmak. Sonuçta o adaları ve köyleri, şehirleri geziyoruz. Akşamları da seyir halinde oluyoruz. Şu anda geminin 15. katında Seaplex diye bir yere geldik. Bakın nasıl bir yer. İnsanlar bu sahada top oynuyorlar. Ve bazı günler burası Luna Park'a dönüşüyor. Çarpışan arabalarla dolaşabiliyorsunuz. Şimdi dedim ya, kaç gündür gemideyiz. İlk bölümlerde de anlattım. Bu benim 3. kez kruzla gezişim. Ve çok beğendim bu gezi yolculuk şeklini diye. Sıkılır mıyız deniz diyenler var. Ailecek gelebilir miyiz diyenler var. Çift olarak gelelim mi diyenler var. Arkadaş olarak gelelim mi diyenler var. Gelin. Gencinden yaşlısına herkese hitap ediyor. Mesela bu kat, sıkıldınız mı? Zaman geçirebileceğiniz bir kat. Burada masa tenisi oynuyorsun. Aşağıda size zaten sahaları gösterdim ki bunun gibi daha bir dünya yapacak aktivite yerleri var. Bunlar şu an bak asansöre çıkarılmış. Akşam mesela bugün bu pisti dedim ya Luna Park'a çevirecekler. Çarpışan arabalarla eğlenebiliyorsunuz. Biraz daha ileriye gidelim. Canım mı sıkıldı? Gel burada. O kat. Hi guys. Hello. How is it going? Where are you from? I'm from Singapore. Singapore. Ah, we were in Singapore as well. We like Singapore very much. How is the cruising going so far? It's been great. Yeah, we did this about in Penang yesterday. Yeah. Yeah, and we like walked around Georgetown, the Yeah. heritage walk. But today we didn't get off. Did you guys? Ah, we did. We just visited Patong. Do you recommend the people cruising? My family has come here like on board the ship I think a few times. I think for her it's the first time. Yeah. Oh, really? You also liked it? We also think the same. So have fun. Enjoy it. Thank you. Take care. Go ahead. We would just want to film you. From the point 10. Why not? Vallahi burada. Congratulations man. Thank you. Thank you. Eyvallah. Must have been your support. Thank you. O da diyor ki hala izleyip kanala abone olmadıysanız sorumluluk sizde. Hadi gel. Biz de oynayalım bir şeyler Burçin. Gel bak masa tenisi falan varmış şurada. Kim der şu an gemideyiz ya? Kim der? Valla ben size bir şey itiraf edeyim mi? Hadi iyi güzel adaları, şehirleri geziyorsun da
Bak yine söylüyorum. Benim için en keyiflisi bu gemi yolculuğunu tecrübe etmek. Yani otelde gibisin ya. Aynı zamanda manzaraların da değişiyor. Daha ne olsun? Yani beklentileriniz böyle olsun. Ya çünkü zaman yetmez yani yapacak bir dünya şey var. Bayıldım. Gerçekten etkinlik cennet. Özellikle gençlerden, kardeşlerimden, çocuklardan özür dilerim. Ne zaman çünkü videonun başına hanımlar beyler diyerek girdim. Değil mi? Yıllardır böyle yapıyordum. Ama meğer bir de aile olarak işte çocuklarıyla beni izleyen bayağı bir kitle olmuş. Phuket'te bile kaç kişiyle fotoğraf çektirdim. O yüzden onlara da selam olsun. Artık bundan sonra hanımlar beyler ve sevgili çocuklar diye videoyu başlatacağım. Ailecek geldiğinizde bakın çocuklarınızı burada zaman geçirmeleri için oynatabileceğiniz küçük bir oyun alanında yapmışlar. Aa langırt oynayalım hadi gel. Oynayabiliriz direkt topu var. Gel tripod yo. Azıcık da biz keyif yapalım. Hadi gel. Tamam bak kırmızılar benim. Beyazlar sensin. Sen gel gol atacaksın. Burçin de bayağı iyi biliyor gibi. Daha pek kareyi göremedin. Kendi kaleni açacaksın. Oyunda kaybeden aşkta kazanırmış. Teşekkürler. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Biz 2 gün oldu full. 3. güne giriyoruz. Gemide birçok şeyi daha keşfedemedik. Çünkü şehirleri gezdik, adaları gezdik vesaire. Mesela bunu görmüştük. Dedik ki neredeydi bu? Yani düşün buraya gelmemişiz daha hiç. İlk defa geliyoruz. Bunu mesela yapabiliriz. Bildiğiniz kaya tırmanışı tecrübesi yapmanız için bir alan yapmışlar. Birçok gemide de bunu zaten görebiliyorsunuz. Mesela yarın full gün denizdeyiz. O yüzden çok zamanımız olacak. Gemide daha çok vakit geçirip eksik kalan etkinlikleri yapabileceğiz. Bu kısmı da seviyorum mesela. Daha çok uzun uzun havuza gireriz, jacuzziye gireriz, etkinlik yaparız, yeriz, içeriz. Geminin daha çok keyfini çıkarırız. Ve Burçin burayı ilk defa gördük. Nasıl olabiliyor ya? Aslında en iyi çekim buradanmış. Baksana. Oo! Phuket'ten artık ayrılıyoruz. Yine söylüyorum. Olur da bir gün Tayland'a gelmek isterseniz açıklamaya bütün Tayland videolarımı sıralı bırakacağım. Onları izledikten sonra zaten neredeyse bütün rotaları, planları kafanızda şekillendirmiş, hazırlamış olursunuz. Elveda Phuket, başlasın Singapur'a doğru bir günlük yolculuğumuz. Bakın daha önceki gemilerde de gösterdiğim ve hayran olduğum bir şey arka tarafında ki gündüz biz de deneyimleriz bunu. Bir surf alanı var. Yapay dalga yapıyorlar. İsterseniz geminin 16. katında bu şekilde surf eğitimi alabiliyorsunuz. Ama başka hiçbir gemide görmediğim şu olay var. Uçurtuyorlar sizi resmen. Bakın bunun ismi neydi? Unuttum. Yorumlara yazarsınız bilenler. En azından hatırlarız ismini tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hiç yapmadım çünkü. Bir sonraki bölümde bu ikisini de yapıp anlatacağım. Hem de gemideki her şeyi anlatacağım. Ve son bölümümüz olacak. Böyle bir şey olacak. Küçük çocukların özgüvenine bak maşallah. Uçma tecrübesini, deneyimini yaşatıyorlar resmen değil mi? Çok güzel. Akşam yemeği yiyeceğimiz restoranlardan bir tanesine geldik. İlk bölümde de anlatmıştım sizlere. Herkesin kullanabildiği ortak restoranlar da var. Ekstra ödediğiniz restoranlar da mesela bu onlardan bir tanesi. Bu bir İtalyan restoranı. James Oliver'in diye biliyorum hatta. Böyle burada şimdi bir akşam yemeği yiyeceğiz. Size hem tecrübemizi gösterelim hem nasıl bir ortam var, ambiyans var. Gelin siz de şahitlik edin. Bunların hepsine böyle rezervasyon yaptırıyorsunuz önceden ki yer kalmama ihtimaline karşı çoğunu isterseniz önceden alıp daha uyguna getirebiliyorsunuz. Hepsini zaten biletinizi aldıktan sonra check-in işlemleri yaklaşırken uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Etkinliklerinizi, aktivitelerinizi, yeme içmeyi, işte içecek paketleri oluyor mesela. Bir para ödüyorsunuz, sınırsız bütün içkileri içebiliyorsunuz ya da içecekleri, kolaları vesaire. Böyle uygulama üzerinden yaptığınızda daha ekonomik olur benden söylemesi. Biraz enerjimiz düştü, acıktık. Hadi gelin bakalım. Evet kardeşlerim bakın bu şekilde bir menü geliyor. Bu menünün içindeki her şeyi ekstra ödemeden yiyebiliyorsunuz. Çünkü parasını baştan vermiş oluyorsunuz. Başlangıçlar ve ana yemekler işte üstüne de tatlı şeklinde oluyor. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapar karnımızı doyururuz bakalım neler varmış. Risottosundan, makarnasından, etinden, kuzusundan. Çok tazedir, çok güzeldir. Öyle midir? Eyvallah teşekkür ederim. Sağ olun.
destek, Türkçe olarak da desteklenmiş oldu. Hadi bakalım neler gelecek. Yemeğimizi yedik ama bir itirafta bulunayım. Önceki gezilerimdeki gemilerdeki yemekler daha iyi. Bunları birazcık daha bu Çinlilere, Hintlilere göre yapmışlar. Çünkü görüyorsunuz %90'ı onlar. O yüzden bu konuda bir eleştiri yapmış olayım. Çünkü sonuçta bizim işimiz ne yaşadıysak onu göstermek. Yorulduk, sıcak çarptı bugün. Sizlere hem böyle Phuket'i ucundan da olsa gösterip bir yandan da gemideki tecrübelerimizi entegre ederek anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri niye açın biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde gemi hayatını tam anlamıyla göstereceğim. Harika etkinlikler yapacağız, geceleri eğleneceğiz, yemekler yiyeceğiz, manzaralar izleyeceğiz. Bir sonraki bölümde tamamen bir günümüz gemide geçecek. Orada artık hem final kıyaslamalarımı, hem önerilerimi, hem de tecrübelerimi anlatırım. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.